Tarihin gizemli derinliklerinde, Doğu Afrika'nın yakıcı güneşli kıyılarından kalkıp Mezopotamya'nın çamurlu bataklıklarına uzanan, hakkında gizli ve çok şey bilinmeyen ama çığlık dolu yankıları, yüzyıllar süren destansı bir acı gerçektir bu. Hikayemiz Arap kaynaklarında Zenc olarak adlandırılan Doğu Afrika kökenli insanların kötü koşullardaki yaşam mücadelesini anlatıyor. Kelime anlamı olarak aşırı susuzluk, kuraklık veya Farsçadaki zenk kelimesine dayanan bu isim, Zanzibar, Pemba ve Madagaskar kıyılarından Basra Körfezi'ne uzanan o geniş coğrafyadan getirilen siyahi insanları tanımlıyor ve Zenciler ülkesi olarak biliniyordu. Her şey Afrika'nın iç kısımlarında yöresel, yani yerel avcıların bu insanları ele geçirip Arap köle tüccarlarına teslim etmesiyle başlıyordu. Kızıldeniz ve Basra Körfezi üzerinden deniz yoluyla ya da Sudan üzerinden karayoluyla Mezopotamya'ya uzanan o çetin ve zorlu yolculuk. İslam'ın ilk yıllarında Bilal-i Habeşi, Ümmü Eymen gibi Habeşistan kökenli saygın siyahiler toplum tarafından kabullenilirken, kucaklayıcı bir şekilde yer alırken zamanla durum değişmeye başlamıştır. Abbasiler zamanında birlikte zirai üretim, yani tarımsal üretim ihtiyacı arttıkça, Irak'ın güneyinde yer alan Sevat bölgesinde devasa bir köle emeğine, çabasına ihtiyaç duyulmaya başlanılmıştı. Aşağı Irak'taki o çamurlu bataklık ve sazlık, kamışlık bölgede aşırı sulamadan dolayı tuzlanan toprakları temizlemek ve pirinçle şeker kamışı tarımında, üretiminde çalıştırılmak üzere binlerce insan 2000 ile 5000 kişilik gruplar halinde ağır ve zulüm dolu şartlara mahkum edildi. Ancak bu zorlu ve mücadeleci hayata karşı içlerinde her zaman bir isyan ateşi vardı. Daha önce Muaviye devrinden itibaren farklı isyan girişimleri olmuş, Muhtar Es-Sekafi gibi isimler onlara özgürlük vaat edilmişti. Ancak tarihler 869 yılını gösterdiğinde o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir kıvılcım ateşi çakacaktı. Kendisini Hazreti Ali soyundan tanıtan ve adının Ali bin Muhammed Ez-Zenci, Sahib-ü Zenc olduğu bir lider sahneye çıktı. Bu lider, sazlıkların yani kamışlıkların arasında ağır koşullarda çalışan zencilerin karşısına geçip onlara inanç, ümit ve umut verdi. Daha iyi bir yaşam ve özgürlük vaat ederek onları etrafında topladı. Öyle ki bazı söylentilere göre bu çağrıya 500.000 insan kulak verdi. Zenciler kısa sürede Abbasi valilerinin gönderdiği birlikleri mağlup edip bölgede büyük bir yıkılamaz güç haline geldiler. Önce Basra Körfezi ağzındaki şehirlere yönelerek Basra'yı zapt edildi, yani ele geçirdiler. Öyle büyük bir çöküş ve talan etme yaşandı ki bu musibetin ardından Araplar arasında Basra perişan olduktan sonra anlamına gelen meşhur bir deyim dahi dillerde dolaşmaya başladı. Zenciler bununla da yetinmediler. Aşağı Mezopotamya'nın çamurlu bataklıkları arasında Muhtare adını verdikleri kendi şehirlerini inşa ettiler. Sadece bir serkeş, yani isyankar grup değil, adeta bağımsız ve hür bir devlet gibi hareket etmeye başladılar. Kendi adlarına para bastırdılar, hutbeler okuttular ve sancaklar açtılar. Abbasi devletini tam 15 yıl boyunca uğraştırarak dönemin en büyük krizlerinden birine sebep oldular.
Bu derin çaba, mücadele, Abbasi halifelerinin Tolunoğullarından aldığı mali ve askeri destekle 883 yılında zulümlü bir şekilde bastırılabildi. Savaşların sonunda isyana katılanların birçoğu hayatını kaybetti. Hayatta kalanlarsa maalesef tekrar acı dolu köleliğe mahkum edildi. Fakat zencilerin hikayesi sadece bir isyandan ibaret kalmadı. Daha sonraki dönemlerde Mısır'da İhşidiler zamanında yönetimi ele geçiren zenci köle Ebülmisk el-Kafur gibi tasvirler de tarihteki izlerini bırakmaya devam etti. Zencilerin hikayesi, tarihin sadece kralların veya sarayların değil, zorlu şartlar arasında kendi onurlarını, eşitlikleri ve adaleti için çabalayan, mücadele eden insanların da hikayesi olduğunu bizlere anımsatıyor.